Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu güzel çantanın tarifini anlatacağım. Bu da değişik farklı bir çanta modeli oldu. Bu şekilde önü, arkası gayet güzel, geniş bir çantamız oldu. Şu şekilde bir kapak tercih ettim. Siz kendiniz de örebilirsiniz. Şöyle içini açınca gayet geniş. Bu kenar kısımlarını isterseniz birleştirmeden de kullanabilirsiniz. Ya da biraz daha dar olsun isterseniz ağız kısmını biraz daha buraya doğru birleştirebilirsiniz ağız kısmını. Ağız kısmını da istediğiniz gibi hazır da kullanabilirsiniz. Kendiniz de örebilirsiniz. Evet, bu şekilde çok güzel renk geçişli bir çantamız. 350 gram ip gitti çantamıza. Çantanın ölçüleri videonun sonunda var. İzleyebilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çanta tariflerimi beğeniyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Beni Instagram'da, Facebook'ta, Pinterest'te, TikTok'ta da takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda'dan El İşleri sayfalarımın ismi. Çantamızı yapmaya başlayabiliriz. Evet, çantamızı örmeye başlayalım. 3.50 milim tığ kullanıyorum ve kağıt iple örüyorum. Şöyle biraz geniş bir sihirli halka yapıyoruz. Tığımızı içinden geçirip bu şekilde ucumuzu sabitliyoruz buraya. 1, 2, 3. Burada sabitlediğimiz zincirle beraber 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Tığımıza doladık ve buradaki sihirli halkamızın boşluğuna batarak buraya 1, 2 seferde ördüğümüz trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. 1, 2 tane ikili trabzanımız oldu. Tekrar doluyoruz ve aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Zincirle beraber 1, 2, 3 tane ikili trabzanımız oldu. Burada 1, 2 tane zincir çektik. Tığımıza doladık. Yine aynı sihirli halkanın içine batarak ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptık yine. 2 tane zincir. Yine aynı boşluğun içine batarak 3 tane daha ikili trabzanımızı yapalım. İki tane zincir. Tığımıza doladık. Yine aynı boşluğun içine batarak 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 tane daha ikili trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3, 4 tane grubumuz oldu bu şekilde. Ve buradaki sihirli halkamızı bu şekilde çekerek orta yerimizi iyice küçültüyoruz. Kağıt iple örüyorsanız çok fazla çekiştirmeyin, kopmasın. Makrome iple de çok güzel olur. Elinizde hangi ip varsa onunla örebilirsiniz. Şimdi burada tığımıza doladık ve ilk başta yapmış olduğumuz 1, 2, 3 tane zincir vardı. Bu zincirin en üstüne batarak bir ilmek aldık ve tığımızdaki 3 tane ilmeğin hepsini bir seferde örüyoruz. Şimdi burada 3 tane 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Bu ikili trabzan sayılıyor şu an. Ve burada ortadaki sihirli halkamızın ortasından buradaki ilmekten bir ilmek çıkarıyoruz. Ve şimdi üçlü trabzan yapacağız. Birinciyi bir kez çıkardık. İkincinin ikisini beraber ördük. Diğer ikisini de beraber ördük. Üçlü trabzanımızı yaptık. Tığımıza doladık. Buradaki boşluğa batarak bir tane daha ikili trabzanımızı yapıyoruz. Yani buradaki uzun ilmeğin sağında ve solunda birer tane ikili trabzan olacak.
Bu başlangıç zinciri de bir trabzan sayıldı. Tığımıza doluyoruz. Ve şimdi buradaki 2 tane zincir çektiğimiz boşluğa batarak 2 seferde çıkardığımız ördüğümüz trabzandan yaptık. Tığımıza doladık. Buradaki sihirli halka boşluğumuza bu şekilde batarak ipimizi doladık. İlk baştakini ördük. Diğer ikisini ördük. Diğer ikisini ördük. Üçlü trabzanımızı yaptık. Tığımıza doladık. Ve buradaki aynı 2 zincirli boşluğumuza yine ikili trabzan yapıyoruz. 2 seferde ördüğümüz trabzandan yaptık. Burada 2 tane zincir 2 tane zincir çektik. Tığımızı doladık. Buradaki aynı boşluğa batarak ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane daha. Tekrar tığımıza doluyoruz. Ve bu üçlü trabzanımızı yaptığımız aynı yerden ipimizi yine doladık. İlk baştakini bir kez ördük. Diğer ikisini beraber ördük. Diğer ikisini beraber örerek üçlü trabzan yaptık. Tığımıza doladık ve arkadaki zincir boşluğuna tekrar 2 kez de çıkardığımız ikili trabzanımızı yaptık. Evet, köşelerimiz bu şekilde oluşacak. Buradaki üçlü trabzanların sağında ve solunda birer tane ikili trabzan, arada 2 tane zincir. Buradaki yine üçlü trabzanı ikisini de aynı yere batmıştık. Sağına ve soluna birer tane ikili trabzan olacak şekilde köşelerimizi oluşturuyoruz. Tığımıza doluyoruz. Diğer zincir boşluğuna geçip ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doladık ve buradaki alttaki ikisinin ortasındaki alttan sihirli halkanın içinden tığımızı geçirip 2 üçlü trabzan yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz ve buradaki zincir boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çektik. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan. Tığımıza doladık ve aynı buradaki üçlü trabzanı yaptığımız yerden yine tığımıza ipimizi takalım. 2 üçlü trabzanımızı yaptık. Tekrar tığımıza doladık ve buradaki zincir boşluğuna batarak ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bu şekilde modelimiz. Burayı da beraber örelim. Tığımıza doladık. Yine köşemizde ikili trabzan doluyoruz. Burada alttan bir üçlü trabzan. Tekrar zincir boşluğuna bir ikili trabzan daha. 2 tane zincir. Aynı boşluğa ikili trabzan. Tığımıza doladık ve altta yine burada aynı üçlü trabzan yaptığımız yere bir üçlü trabzan daha. 2 3 ve aynı boşluğa yine ikili trabzan arkaya. Evet, modelimiz bu şekilde. Bu sıramızda 2 sıra açık renkle ördük. Şimdi 3. sıraya farklı renk takacağım. İpimizi farklı kullanacağım. Şimdi bitiş yerini nasıl yapıyoruz onu gösterelim. Tığımıza doladık ve buradaki boşluğa bir tane ikili trabzan yaptık. Tığımıza doladık. Buradaki ilk başta yapmış olduğumuz üçlü trabzanın olduğu yerden tığımızı geçirdik. Ve bir tane 2 üçlü trabzan yaptık. Ve yine buradaki boşluğa bir tane ikili trabzan yaparak köşemizi oluşturuyoruz burada da. Ve bitiş yerlerimiz bu şekilde oluyor. Tığımıza doluyoruz. 1 2 3 tane çekmiş olduğumuz zincirin en üstünden batarak tığımızdaki 3 ilmeği hepsini bir seferde örüyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz.
Aynı renkle örecekseniz bu şekilde devam edin. Ama ben renk geçişi yapacağım için şimdi burada 3 tane ilmeğimi çıkarmadan önce diğer rengimi ekleyeceğim. Evet, bu şekilde 3 ilmeğin hepsini beraber yine çıkaracağız ama ben farklı renkle devam edeceğim için diğer rengimi ekledim. 3 ilmeğin hepsini beraber diğer rengimizle örelim. 1, 2, 3 tane zincirle ipimizi sabitliyoruz. Evet, tığımızı doluyoruz. Bu ikili trabzan sayılıyordu. Yine buradaki alttaki boşluktan tığımızı geçiriyoruz. Şu şekilde bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımıza doladık ve arkadaki boşluğa batarak ikili trabzan yapıyoruz bir tane. Şöyle iplerimizi sıkıştıralım burada. Tığımıza doluyoruz. Ve burada önümüzde bir boşluk oluştu. Bu önümüzdeki trabzanları atlıyoruz. Ve diğer buradaki boşluktan tığımızı geçirerek bir ikili trabzan yaptık. Tığımıza doladık. Ve burada en altta başlarken 1, 2, 3 tane trabzan yapmıştık. O trabzanın ortasındakine batarak üçlü trabzan yapacağız şimdi. Tığımıza doladık. Ve buradaki ortadaki trabzanın gövdesinden tığımızı geçirerek bir ilmek aldık. Ve buraya 1, 2, üçlü trabzan yaptık. Ve arkadaki boşluğa batarak bir ikili trabzan yaptık. Yine üçlü trabzanımızın sağına ve soluna birer tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Tığımızı doladık ve buradaki iki tane çekmiş olduğumuz zincir boşluğuna üstüne doluyoruz. 1, 2 ikili trabzan yaptık. Tığımıza doladık ve buradaki boşluktan batarak üçlü trabzan yapıyoruz. Bir tane üçlü trabzanımızı yaptık. Tığımıza doladık ve arkadaki zincir boşluğuna buraya batarak bir tane ikili trabzan yaptık. Bir, iki tane zincir çekiyoruz köşelerde. Tığımıza doluyoruz. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Tığımıza doladık ve üçlü trabzanı yaptığımız buradaki iki zincirlik alt sıranın boşluğuna bir, iki, üçlü bir trabzan yaptık. Tığımıza doladık ve bu arkadaki zincir boşluğuna yine bu şekilde bir ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doladık. Yine önümüzdeki trabzanları atlıyoruz ve buradaki boşluğa batarak ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz ve burada altta ortadaki trabzanın gövdesinden tığımızı geçirip 1, 2, üçlü trabzan yaptık ve yine buradaki boşluğa aynı yere ikili trabzan yaptık. Tığımıza doladık ve bu köşede de aynı işlemi yapıyoruz. İkili trabzan, bu boşluktan üçlü trabzan, aynı boşluğa zincir boşluğuna ikili trabzan. Tığımıza bir iki tane zincir çektik. Aynı boşluğa ikili trabzan ve buraya aşağıya yine aynı yere üçlü trabzan 1, 2, 3. Tığımıza doladık ve buradaki zincir boşluğuna bir tane ikili trabzan yaptık. Evet, bu köşemizde bu şekilde. Evet, tığımıza doladık ve buradaki boşluğa bir tane ikili trabzan ve alttaki trabzanların yine ortasındakinden takıyoruz. Üçlü trabzan. Aralarda bu şekilde arttırmamız yok. Sadece köşelerde arttıracağız.
Tığımıza doladık ve arkadaki boşluktan bir tane ikili trabzan yaptık. Tığımıza doluyoruz. Bu köşeyi de yine örelim beraber. İkili trabzan. Alttan bu şekilde üçlü trabzan. Ve yine arkadaki boşluğa ikili trabzan. 2 tane zincir. Aynı boşluğa ikili trabzan. Tığımızı doladık. Alttan yine üçlü trabzan. Aynı boşluğa yine ikili trabzan olacak şekilde bu köşemizi de oluşturduk. Tığımıza doladık ve buradaki boşluğa ikili trabzan, alttaki trabzanın gövdesinden ortadaki üçlü trabzan, hepsini anlatmış oldum bu sıranın da. Yine arkadaki boşluğa ikili trabzan. Evet, geçiş yerini de gösterelim. Tığımıza doladık ve buradaki ilk başladığımız yere bir tane üçlü trabzan yapmıştık. Şimdi o köşeyi oluşturacağımız yere geldik. Buradaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Aynı köşelerdeki modeli uyguluyoruz. Ve yine buradaki alttan bu şekilde batarak üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Ve yine buradaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bu köşemiz de bu şekilde oluşuyor. Başlarken bir tane kenarını yapıyoruz. Bitişte diğer kenarını yapıyoruz. Tığımıza doladık. 1, 2, 3. zincirimizden batarak hepsini bir seferde çıkardık. 1, 2, 3 tane zincir çektik. 2 sırada bir ip geçişi yapacağım. Bir sırada bu ip rengiyle öreceğim. Bir üst sırada tekrar ip geçişi yapacağız. Evet, 3 tane zincirimiz ikili trabzan sayılıyordu. Ve buradaki boşluktan yine üçlü trabzanla başlıyoruz. Ve arkadaki aynı boşluğa ikili trabzan yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi bu aralarda bir iki tane boşluk oluştu köşelerin arasında. Bu iki boşluğa da burada uyguladığımız aynı işlemi uygulayarak öreceğiz modelimizi. Tığımıza doluyoruz. Buradaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane. Tığımıza doladık ve burada altta üçlü trabzan örmüştük. Burada uzun. Bu ilmeğin gövdesinden taktık. Trabzanın gövdesinden tığımızı geçiriyoruz. İlmeğimizi çıkarıyoruz ve üçlü trabzan yapıyoruz burada. Ve arkada aynı boşluğa bir tane de ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doladık. Bu önümüzdeki boşluğa geçiyoruz. Bir ikili trabzan. Tığımıza doluyoruz. Bu alttaki yine üçlü trabzandan gövdesinden takalım. Ve 1, 2, 3 kez de ördüğümüz üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Ve arkadaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Ve buradaki köşemize yine batalım. İkili trabzan. Tığımıza doladık. Ve bu ikili trabzanların ortasındaki boşluktan yine ilmeğimizi çıkaralım. 1, 2, üçlü trabzan yaptık. Tekrar doladık ve buradaki boşluğa ikili trabzan. 1, 2 tane zincir. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Üstüne doladık. Yine üçlü trabzan yaptığımız aynı yerden tığımızı geçirdik. 1, 2, üçlü trabzanımızı yaptık. Ve arkadaki aynı boşluğa yine ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane de tığımıza doladık. Ve yine önümüzde iki tane boşluk var. Bu boşluklardan modelimizi uyguluyoruz.
bir ikili trabzan ve alttaki üçlü trabzanın gövdesinden takarak bir tane üçlü trabzan, tığımıza doluyoruz. Aynı boşluğa ikili trabzan, tığımıza doladık ve önümüzdeki boşluğa batarak bir ikili trabzan, tığımıza doladık. Bu alttaki üçlü trabzanın gövdesinden taktık. Buraya bir üçlü trabzan yaptık. Arkadaki boşluğa yine ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi köşemizi oluşturmaya geçiyoruz. Yine burada ikili trabzanla başlıyoruz. Evet, aynı modeli uygulayıp geleceğiz sıra sonuna kadar. Burada da aynı buradaki gibi köşemizi oluşturacağız. Burada da aynı köşemizi oluşturacağız. Ve burası başlangıç yerimizde. Buraya kadar aynı işlemi tekrarlayıp geliyoruz. Evet, sıramızı bitirdim. Başlangıç yerine kadar geldim. Şimdi tığımıza doluyoruz. Yine bu başladığımız yerde oluşmuş olan boşluktan batıyoruz. Bir tane ikili trabzan, tığımıza doluyoruz ve buradaki üçlü trabzanımızı yaptığımız aynı yere buraya batarak bir tane üçlü trabzan ve yine arkadaki boşluğa batarak bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, tığımıza doladık ve burada 1 2 3 tane zincir çekerek başlamıştık. Bu zincirin en üstündekine batalım. Şimdi kahverengiyi de 2 sıra ördük şu an. Evet, ilmeğimizi çıkaralım. 3 tane ilmeğimiz var. Kahverengi ile de işimiz bitti. Şimdi sarı rengimize geçeceğim ben. Siz renk geçişi istemiyorsanız aynı renkle de devam edebilirsiniz. Ve sarı ipimizi tığımıza dolayıp üçünün içinden geçiriyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Uçlarımızı çekiştirelim. Ve bu uçlarımızı keseceğiz. Alttakini de kesmemişim. Biraz uzun olacak şekilde keselim bu uçları. Daha sonra tekrar ekleyeceğiz bu renkleri sırası geldiği zaman. Bu uçlarımızı aynı kendi renginin içinde sonradan gizleyelim. Evet, tığımıza doladık. Bu ikili trabzan sayılıyordu ve modelimizi kurmaya başlayalım. Yine buradaki boşluktan batarak başlıyoruz. Köşemizi oluşturalım. Tığımıza ilmeğimizi çıkardık. 1 2 üçlü trabzanımızı yaptık yine. Tekrar tığımıza doladık ve buradaki arkadaki boşluğa batarak bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Başlangıç yerimiz bu şekilde. Yine üçlü trabzanın sağında ve solunda birer tane ikili trabzanımız kaldı. Bu başlangıç zinciri bir ikili trabzan sayılıyor. Şöyle baktığımız zaman önümüzdeki boşluklar, burası başlangıç yeri. Bu sefer 3 tane boşluğumuz oluştu burada. Bu 3 tane boşluğa bu aralarda yaptığımız gibi, bu alt sırada yaptığımız gibi aynı işlemi tekrarlayacağız. Burada da tığımıza doluyoruz ve önümüzdeki boşluğa batarak ikili trabzan, tığımıza doladık ve burada alttaki üçlü trabzanımızdan bu şekilde ilmeğimizi çıkardık. 1 2 üçlü trabzanımızı yaptık. Tığımıza doladık. Yine arkadaki boşluğa ikili trabzanımızı yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz ve önümüzdeki boşluğa ikili trabzan, tığımıza doladık. Bu alttaki hemen altındaki üçlü trabzandan yine bir üçlü trabzan doluyoruz. Aynı boşluğa ikili trabzan, tığımıza doladık ve önümüzdeki boşluğa yine köşeye geliyoruz. Önümüzdeki boşluğa ikili trabzan ve alttaki buradaki üçlü trabzanın gövdesinden takıp bir tane üçlü trabzan, tığımıza doladık ve buradaki arkadaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Yine bu aralarımız bu şekilde ilerleyecek. Her boşluğa
bu grupları oluşturacağız, bu modeli. Tığımıza doluyoruz. Köşemize bir ikili trabzan. Tığımıza doladık. Buradaki zincir boşluğuna 1, 2, üçlü trabzan. Tekrar bu arkadaki zincir boşluğuna ikili trabzan. Köşelerimiz bu şekilde oluşuyor. 2 tane zincir çektik. Tığımıza doladık. Aynı boşluğa ikili trabzan. Tığımıza doluyoruz ve aynı üçlü trabzanı yaptığımız boşluğa bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Tığımıza doladık ve arkadaki zincir boşluğuna yine ikili trabzan yaptık. Köşelerimiz bu şekilde oluşuyor her sırada. Tığımıza doladık ve buradaki boşluktan yine aynı modeli uygulayacağız. Diğer kenardaki bir ikili trabzan, alttan bir üçlü trabzan ve aynı boşluğa ikili trabzan olacak şekilde buradaki boşluklarımızı da dolduralım. Evet, bu şekilde modelimizi uygulayalım. Yine sıranın başına kadar bu aralardaki gruplarımız 1, 2, 3'e çıktı. Bu arada da 1, 2, 3 tane grubumuz olacak. Bu köşede yaptığımız işlemlerin aynısını bu köşede ve bu köşede uygulayıp başlangıç yerine kadar örüp gelelim. Yine başlangıç yerine kadar örüp geldik. Tığımıza doladık. Yine buradaki köşemizi oluşturacağız. Ve buradaki köşemizden ikili trabzan yaptık. Tığımıza doladık ve buradaki boşluktan bir tane üçlü trabzan yaptık. Tığımıza doluyoruz ve arkadaki boşluktan bir tane ikili trabzan yaptık. Şimdi bir sıra sarı ile ördük. Bir sıra daha sarı ile öreceğim. Tığımıza doluyorum ve 3 tane yapmış olduğumuz buradaki zincirin üçüncüsünden batarak ipimi çıkardım ve üçünü bir seferde ördüm. 1, 2, 3 tane zincirle yine modelimizi oluşturuyoruz. Bu bir ikili trabzan sayılıyordu. Buradaki boşluktan bir üçlü trabzanımızı yapalım yine. Tığımıza doladık ve aynı bu arkadaki boşluktan zincir yaptığımız yerdeki boşluktan bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir sıraya çıkarken. Evet, modelimiz hep aynı şekilde ilerleyecek. Şimdi bu sırayı da sarıyla öreceğim. Daha sonra farklı bir renk ekleyeceğim ama siz istediğiniz renkle örebilirsiniz. Evet, bu sıramızda yine köşeleri aynı şekilde oluşturacağız ve bu aralardaki boşluklara yine buradaki aynı modeli uygulayarak arttırma işlemimize devam ediyoruz. Modelimizin burası sürekli artacak. Bu köşelerimiz aynı şekilde ilerleyecek. Ve modelimizi birkaç sıra bu modeli uygulayacağım. Aynı modeli. Bir iki sıra daha örüp geleceğiz. Siz daha büyük bir çanta isterseniz daha fazla genişletebilirsiniz buradaki kareyi. Ya da küçük bir çanta isterseniz kareyi küçük de bırakabilirsiniz. Bu şekilde ördüğümüz zaman bu alttaki kahverengilere yapmıştık. Buradaki üçlü trabzanlarımızı. Şimdiki sırada 2 tane ikili trabzan yapıp buradaki kahverengilerden üçlü trabzan yapıyoruz. Yine aynı yere ikili trabzan yaparak aynı modeli uygulamaya devam edeceğiz. Bütün boşluklarımıza buradaki kahverengilere batarak oluşturacağız. Evet, karemiz istediğimiz boya ulaşana kadar bu şekilde örüp gelelim. Evet, sarı rengimizden sonra yeşil rengimizi de ikişer sıra, hepsi bütün renklerimiz 2 sıra 2 sıra 2 sıra 2 sıra ördüm. Aynı modelimizi bu kadar genişlettim. Şuralardaki delikleri sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 tane deliğimiz olana kadar genişletme işlemimizi yaptık. Şu şekilde santim olarak da ölçelim. Karemizin boyutu 17
şöyle tam ölçtüğümüz zaman 16,5-17 santim olana kadar genişletmişiz karemizi. Şimdi burada sarı rengimizi takacağım ben. Pardon, açık yeşil bir renk ekleyeceğim. Şöyle geçiş yerimizde yine 3 tane çekmiş olduğumuz zincirimizin üçüncüsünden tığımızı takıyoruz. İpimizi dolayıp 3 tane ilmeğimizi çıkardık. Ve burada açık yeşil ipimizi ekleyeceğim. Şöyle üçünün içinden çıkarıyorum ipimizi. 3 tane yine zincirimizi çekelim. Şimdi burada yine arttırma işlemine devam edeceğiz. Bu köşemizde de arttırma işlemine devam edeceğiz. Ama bu iki köşede arttırma yapmayacağız. Kenar kısımları düz bir şekilde yukarı doğru kıvrılacak. Bu iki kenarımızda artma işlemi devam edecek. Şuraya yer belirleyicimizi takalım. Köşemizi karıştırmayalım diye. Burada artma işlemini yapacağız. Ve burada başlangıç yerinde de artma işlemini yapacağız. Diğer iki köşede artma işlemi yapmayacağız. Köşe yapmayacağız, artık yuvarlak dönecek oralar. 3 tane zincirimizi çektik. Bu ikili trabzan sayılıyordu. Ve alttaki yine buradaki aynı şekilde köşelerimizi örüyoruz. Buradan alttan ilmeğimizi çıkardık ve üçlü trabzan yaparak başlıyoruz üst sıraya. Tığımıza doladık ve yine burada bir tane de ikili trabzan yapıyorduk köşelerde. Şu şekilde. Yine tığımıza doluyoruz ve burada önümüzdeki boşluğa batarak modelimizi uygulayacağız. İkili trabzan. Burada alttaki üçlü trabzanımızdan hemen kutunun boşluğun altındaki üçlü trabzandan takıp bir tane üçlü trabzan ve buradaki boşluğa tekrar batarak ikili trabzan. Modelimiz bu şekildeydi biliyorsunuz. Aynı şekilde arttırmaya devam ettik. Yine tığımıza doluyoruz. Önümüzdeki boşluktan ikili trabzan. Buradaki boşluğun altındaki bu uzun trabzandan üçlü trabzandan yine bir üçlü trabzan. Ve buradaki arkadaki boşluğa yine ikili trabzan olacak şekilde aynı modelimizi uygulayacağız. Bütün kutuların içine, boşlukların içine aynı modelimizi uyguluyoruz. Hepsini bu köşeye kadar örüyoruz. Buradaki boşluğumuza da aynı buradaki modeli uygulayalım ve bu köşe kısmında görüşelim. Evet, bu kenara kadar geldik. Burada arttırma yapacaktık. Burada yapmıyoruz. Tığımıza doladık ipimizi bu köşemizde. Ve burada buradaki modelimizi uyguladıktan sonra önümüzdeki üçlü trabzandan tığımızı takıyoruz. Ve bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımıza doladık. Ve buradaki üçlü trabzandan da tığımızı geçirip bir üçlü trabzan da buraya yapıyoruz. Yine tığımıza doluyoruz ve buradaki aynı bu kenardaki yapmış olduğumuz modeli bu kenarda da uygulayacağız. Buradaki boşluğa battık. İkili trabzan yaptık. Doluyoruz. Buradaki alttaki üçlü trabzandan da batıyoruz. Bir üçlü trabzan. Evet, tığımıza doladık ve burada arkadaki boşluğa batarak yine ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bu şekilde bir görüntümüz oluştu kenarımızda. Bu kenara kadar aynı modeli uyguluyoruz. Buradaki modeli buraya kadar örüp gelelim. Evet, bu şekilde ördük. Arttırma köşemize geldik. Burada arttırma yapmamıştık. Yer belirleyicimizi çıkaralım.
tığımıza doladık. Aynı modeli uyguladık bu kenarda da, bu kenardaki gibi. Zincir boşluğuna ikili trabzan yapıyoruz. Aynı arttırma işlemini yapacağız yine köşede. Tığımızı doladık ve bu alttaki boşluktan tığımızı takıp bir üçlü trabzan, arkadaki boşluğa ikili trabzan, 2 tane zincir, aynı zincir boşluğuna bir tane ikili trabzan ve yine buradaki üçlü trabzanı yaptığımız yerden bir tane üçlü trabzan ve yine zincir boşluğuna ikili trabzan. Köşedeki arttırmalarımız bu şekilde oluyordu. Şimdi yine önümüzdeki boşluktan aynı modeli oluşturmaya devam ediyoruz. İkili trabzan, alttaki üçlü trabzandan üçlü trabzan, boşluğun içine ikili trabzan. Evet, bu kenarımızı da bu şekilde örüyoruz. Yine burada arttırma yapmayacağız. Burası gibi öreceğiz. Burayı bir kez daha anlatayım. Buraya kadar örüp gelelim. Evet, bu kenara kadar örüp geldik. Şimdi burada önümüzdeki boşluğa yine aynı modeli uyguluyoruz. Yine aynı modeli uyguladık buradaki son boşluğa da. Bu köşemize geldiğimiz zaman arttırma yapmayacağız. Tığımıza doladık. Bu öndeki üçlü trabzana tığımızı taktık. İlmeğimizi çıkarıyoruz. Ve buraya üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 seferde çıkardığımız trabzan. Tekrar tığımıza doladık. Ve buradaki üçlü trabzandan da yine bir üçlü trabzan yapalım. Ve modelimizi uygulamaya bu kenarda da başlangıç yerine kadar devam edeceğiz. Önümüzdeki ilk boşluktan başlıyoruz. Yine aynı modelimizi yapmaya ikili trabzan, alttaki üçlü trabzandan bir üçlü trabzan, yine arkadaki boşluğa ikili trabzan ve bu şekilde burada da dönüşümüzü gerçekleştirdik. Şimdi hepsine birer tane modelimizin aynısından uygulayıp geliyoruz. Köşeye kadar örüp geldik. Tığımıza doluyoruz ve buradaki zincir boşluğuna başlangıç yerimiz aynı şekilde, bir değişiklik yok. İkili trabzan yaptık. Tığımıza doladık. Buradaki üçlü trabzanı yaptığımız aynı yere bir tane üçlü trabzan ve yine buradaki boşluğumuza bir tane ikili trabzan. Şimdi yine tığımıza doluyoruz ve 1 2 3. zincirin üçüncüsüne, en üsttekine batarak hepsini bir seferde örüyoruz. Renk geçişi yok. Bir sırada bu rengimizle örüyoruz. İkişer sıra örüyorduk. 1 2 3 tane zincirimizi çekiyoruz ve yine buradaki köşemize batarak bir üçlü trabzan yapalım. Tığımıza doluyoruz ve arkadaki boşluğa batarak ikili trabzan. İki tane, pardon, burada şuradaki boşluğumuza geçiyoruz şimdi. Buraya bir ikili trabzan. Tığımıza doladık ve alttaki bu ortadaki üçlü trabzanımızdan batıyoruz. Bir tane üçlü trabzan. Tığımıza doluyoruz ve arkadaki boşluğa yine ikili trabzan.
Evet, bu köşemize kadar yine aynı işlemi uygulayacağız. Buradaki boşluğa kadar. Ve bu boşluktan sonra tekrar bu şekilde yuvarlak olması için bu kenarını arttırma yapmayacağız. Buradaki köşemizi de arttırma yapacağız. Bu iki köşemizi de yapmıyoruz. Bu iki köşemizi de yapıyoruz. Buraya kadar örüp gelelim yine. Evet, burada arttırma yapmayacağımız yere kadar ördük. Burayı düz bir şekilde örecektik. Buradaki son boşluğumuza da modelimizi uygulayalım. İkili trabzan, üçlü trabzan, ikili trabzan. Evet, köşeye kadar trabzanlarımızı oluşturduk. Şimdi burada yapmış olduğumuz üçlü trabzandan bu şekilde takarak bir ilmek çıkarıp yine üçlü trabzanımızı örüyoruz. Ve yanındaki üçlü trabzana da yine bu şekilde ilmek çıkarıp üçlü trabzan yapıyoruz. Ve önümüzdekinden sonraki boşluğa geçerek yine modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. İkili trabzan, bu alttaki trabzanımızdan üçlü trabzan ve arkadaki boşluğa yine ikili trabzan. Evet, bu köşelerimiz bu şekilde kıvrılacak. Ördükçe yukarı doğru yuvarlak olarak çıkacak burası. Şu iki taneyi önden batarak örmüştük. Evet, burada bu köşemize kadar yine aynı modelimizi boşluklara oluşturacağız. Bu köşemizde arttırma işlemini yapacağız. Alttaki gibi. Burada da yine modelimizi oluşturacağız aralara. Yine buradaki gibi arttırmadan öreceğiz, devam edeceğiz modelimizi uygulamaya. Bu sıramızı da ben anlatayım. Buraya kadar arttırma yerine kadar örüp gelelim. Evet, yine arttırma yerimize kadar örüp geldik. Ve burada arttırmamızı yapacağız. Yine köşemize ikili trabzan, ortadaki boşluğa üçlü trabzan, arkadaki zincir boşluğuna ikili trabzan, 2 zincir, 1 2, aynı boşluğa ikili trabzan ve yine alttaki üçlü trabzanı yaptığımız boşluğa batarak bir üçlü trabzan, tığımıza doladık ve buradaki boşluğa yine ikili trabzan. Köşelerimiz aynı şekilde, arttırma yaptığımız köşeler aynı şekilde ilerliyor burası alt sıralardaki gibi. Ve şimdi yine buradaki eksiltme yerine gelene kadar önümüze normal modelimizi devam ediyoruz. Önümüze gelen boşluklara aynı modeli uygulayacağız yine. Bir ikili trabzan, bir üçlü trabzan, bir ikili trabzan olacak. Evet, bu şekilde aynı modelimizi bu aralarda yaptığımız aynı modeli bu köşeye kadar devam ediyoruz. Bu köşede tekrar görüşelim. Evet, köşemize kadar ördük ve burada bir de sonuncu boşluğumuza önümüzdeki ikili trabzan yapıyoruz. Alttaki üçlü trabzana üçlü trabzan yapıyoruz.
Ve arkadaki yine aynı boşluğa ikili trabzan. Ve bu kenarda olduğu gibi bu önümüzdeki üçlü trabzana bir işlem yapmıyoruz. Biraz önce yapmış olduğumuz üçlü trabzanlara köşeden altından bu şekilde batıyoruz. Ve üçlü trabzan yapıyoruz. Tığımıza doladık. Yine diğerine de aynı şekilde bir tane üçlü trabzan yapalım. Ve yine buradaki modeli atlıyoruz. Diğer boşluğa batarak bir tane ikili trabzan ve altındaki üçlü trabzana bir tane üçlü trabzan ve arkadaki boşluğa ikili trabzan. Bu şekilde aynı modelimizi oluşturmaya devam edeceğiz. İkili trabzan, üçlü trabzan, ikili trabzan olarak. Bu şekilde çantamızın kenar kısımları yuvarlak bir şekilde, düz bir şekilde çıkacak. Artma işlemi yapmayacağız iki kenarda. Buradaki kenarlarımızda artma işlemi yapmaya devam ediyoruz. Başlangıç yerimizde de artma işlemi yapıyoruz. Bu karşısındaki yanına denk gelen köşede de artma işlemi yapıyoruz. Bu iki kenarda yapmıyoruz. Anlattığım şekilde örüyoruz burayı her sırada. Evet, bu şekilde modelimiz ilerleyecek. Aynı şekilde istediğimiz boya ulaşana kadar çanta örüp geliyoruz. Evet, bu şekilde kenarlardaki artma işlemimizi yapmadığımızda bu şekilde yuvarlak bir şekilde ilerledi modelimiz. Bu ortalarımızda arttırma işlemine devam ettik. Ama bu iki kenarda arttırma işlemi yapmadık. Burasını bu şekilde örmüştük. Evet, şu anda toplamda saydığımız zaman sadece renk olarak sayacağım. Her rengi 2 sıra şeklinde örmüştük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra renk grubumuz oldu. Şimdi burada bu tarafı ayrı bir öreceğiz. Bu tarafını ayrı öreceğiz. Burada ayırmaya başlayacağız iki kenarını çantamızın. Şimdi bu taraftaki kenarını örerek başlayalım. Yine sarı rengimizle 2 sıra ördüm. Şimdi renk geçişi yapacağım burada. Yine buradaki köşeyi aynı şekilde oluşturacağız. Tığımıza doladık. Yine burada ikili trabzan yapıyorduk. Bir üst sıraya çıkarken üçlü trabzan yapıyoruz. Bir tane de aynı boşluğa ikili trabzan yapıyorduk. Ve sıramızı bitirmiş oluyorduk. Bu şekilde. Şimdi burada bu kenarla bu kenarı ayrı ayrı öreceğim için 2 tane zincir çekerek ekleyeceğim burayı. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Ve burada yine önümüzdeki 3 tane çekmiş olduğumuz zincirin en üstüne batıyoruz. Tığımıza burada kaydırma yapacağım ve üste çıkacağım, renge geçiyorum. Sarıdan sonra yeşil rengimizi koymuştum. Yeşil rengimizin ipini takarak kaydırma işlemiyle bu sıramızı birleştirelim. 3 tane yine zincirimizi çekiyoruz. Ve artık bu tarafa ayırdığımız için buradaki önümüzdeki üçlü trabzanın gövdesinden takalım. Ve buraya üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 kez de çıkardığımız üçlü trabzanımızı yaptık. Yine buradaki boşluklara aynı bu alttaki modelimizi uygulayacağız. Önce ikili trabzan yapıyoruz. Sonra alttaki trabzandan üçlü trabzan.
Ve tekrar arkadaki boşluğa ikili trabzan olacak şekilde örüyorduk sıramızı. Şu arkadaki ipimizi kesiyoruz. Bu uçlarımızı içinden yürüterek sarı rengi sarının trabzanlarının içinden yürüterek kahverengi kahverenginin her rengi kendi renginin içinde iç kısımda altından yürüterek uçlarımızı kaybedip fazlalık uçlarını keselim. Keseceğiz daha sonra. Temizleyeceğiz. Evet, yine önümüzdeki boşluğa ikili trabzan. Bu altındaki üçlü trabzanın gövdesinden yine üçlü trabzan. Ve aynı arkadaki boşluğa ikili trabzan. Bu şekilde aynı modelimizi uyguluyoruz bu sırada. Burada da yine aynı şekilde buradaki trabzanlımızın bir bu yanına aynı buradaki modeli uygulayacağız. Sonra bu ikisini birer tane üçlü trabzan yapacağız. Ve burada da yine aynı bu modelden uygulayacağız yine. Yani alt sıralarda nasıl yaptıysak buradaki bu iki taneyi sadece üçlü trabzan olarak ördük bu yanlarda. Aynı şekilde öreceğiz burayı da. Evet, örüp gelelim. Diğer karşıya kadar, buraya kadar örüp geliyoruz. Evet, bu kenara kadar yeşilimizi örüp geldik. Bu önden ördüğümüz kısımlarda, önden ördüğümüz modellerde burada hiçbir şekilde eksiltme işlemi yapmıyoruz. Ters yönden öreceğimiz zaman buralarda eksiltme işlemi yapacağız. Bu ikisine batmayacağız. Bununla buna batarak modelimizi uygulayacağız. Şimdi bu kenarımıza kadar normal bir şekilde alt sıralarda ördüğümüz gibi örüp geldik. Evet, bu kenarda bu şekilde modelimizi uyguladıktan sonra burada üçlü yaptığımız trabzandan tığımızı geçirelim. Ve buraya bir üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi bir tane zincir çekip dönüyoruz. Burada en son yaptığımız üçlü trabzanın gövdesinden batarak bir tane üçlü trabzan yapalım buraya. 1 2 üçlü trabzanımızı yaptık. Tığımıza doluyoruz. Ve buradaki modelin diğer tarafındaki boşluğa batarak ikili trabzan yaptık. Tığımıza doladık ve bu şekilde arka taraflardan öreceğiz modelimizi. Buradaki üçlü trabzanın gövdesinden tığımızı takıyoruz. İlmeğimizi çıkardık ve buraya üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 tığımıza doladık ve buradaki boşluğumuza yine ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 Evet, bu şekilde aynı modelimizi uygulayacağız. Yine ikili trabzan, sadece üçlü trabzanları bu şekilde arka kısımdan alıyoruz. Bu sıramızda bu şekilde öreceğiz. Üçlü trabzan yapıyoruz yine. Ve boşluğun içine ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde modelimizi örelim. Bu kenar kısmına kadar. Bu kenar kısmında eksiltme işlemi yapacağız. Buraya kadar örüp gelelim. Evet, eksiltme yapacağımız yere kadar örüp geldik. Şimdi tığımıza doluyoruz. Ve bu şekilde yine arkadaki ilmekten bu üçlü trabzan yaptığımız ilmeği tığımıza takalım. Üçlü trabzan yapıyoruz. Ve burada kenar kısmında iki tane üçlü trabzan yapmıştık. Bu üçlü trabzanların birincisine yine üçlü trabzan yapacağız. Diğerine yapmayacağız. Direkt bundan üçlü trabzan yapacağız. Burada bir tane eksiltme yapmış olacağız. Tığımıza doladık ve birinci üçlü trabzanımızın gövdesinden batarak bir üçlü trabzan yapalım. Önümüzdeki üçlü trabzanı atlıyoruz ve diğerine batarak buradan da bir üçlü trabzan yapıyoruz.
Kenar kısmımızda bir tane eksilttik şu an. Tığımıza doladık ve önümüzdeki boşluğa ikili trabzan. Tığımıza doladık. Bu şekilde arkadan sarı olan üçlü trabzanımızı tığımıza taktık. Üçlü trabzan. Tığımıza doluyoruz ve yine buradaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Aynı modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. Diğer boşluktan ikili trabzan ve buradan üçlü trabzan olacak şekilde aynı modelimizi tekrarlayacağız. Bu kenara kadar aynı şekilde örüp geleceğiz. Kenar kısmımız bu şekilde göründü. Burada bir tanesini atladık. Eksiltme işlemi yaptık burada. Kenara kadar modelimizi uygulayıp gelelim. Evet, kenara kadar örüp geldik modelimizi. Ve bu kenarda bu şekilde bitiş yerimiz. Şimdi tığımıza doladık ve buradaki ilmeğimizin arka kanadından batarak bu şekilde, yani arkadan trabzanımızın gövdesinden tutturuyoruz. Ve üçlü trabzanımızı bu şekilde yapıyoruz burada. 2 tanesini ördüm. 2 tanesini yine tığımda beklettim. Çünkü 2 sıra yeşil ördüm. Şimdi açık yeşile geçeceğim. İpimizi ekleyelim. Bir tane zincir çekiyoruz kenarda. Yine bu şekilde modelimizi çevirdik. Ön yüzlerinden batarak öreceğiz burada üçlü trabzanlarımızı. Tığımıza tutturuyoruz ve buradaki gövdesinden takarak üçlü trabzan yaparak başlıyoruz modelimizi uygulamaya. Evet, bu altta bir tane yeşilimiz olduğu için direkt bu boşluktan ikili trabzan yaparak modelimizi oluşturmaya başlayalım. Bir tane ikili trabzan. Yine bu şekilde batarak bir tane üçlü trabzan. Yine bu arkadaki boşluğa batarak bir tane ikili trabzan yaparak modelimizi uyguladık. Tığımıza doluyoruz ve devam ediyoruz. Buradaki boşluğa ikili trabzan. Altındaki ilmekten üçlü trabzan. Ve buradaki boşluğa ikili trabzan olacak şekilde aynı modelimizi bu ortaya kadar tekrarlayacağız. Burada eksiltmemiz yok. 3 tane üçlü trabzan yapacağız bu arada. Buraya kadar örüp gelelim. Burayı da anlatayım ben size. Buraya kadar örüp geliyoruz. Evet, bu şekilde örerek orta kısmımıza kadar geldik. Şimdi burada yine boşluğumuza modelimizi uyguladık. Ve önümüzde batmamız gereken bir tane üçlü trabzan yok. Buna zaten yapmıştık bir üst sırada eksiltme yaparken. Onun için tığımıza doluyoruz ve direkt burada yapmış olduğumuz üçlü trabzana buradakini atlıyoruz. Burada yapmış olduğumuz üçlü trabzandan tığımıza takıp bir üçlü trabzan yapalım. Ve burada ortada yapmış olduğumuz diğer üçlü trabzanımız var. Ona da bir üçlü trabzan yaptık. Ve bu kenarda da bir üçlü trabzanımız var. Buna da üçlü trabzan yapıyoruz. Model uygulamayacağımız için burada. 2 tane üçlü trabzan yan yana örerek gelmiştik alttan. Ve bir önceki bir alt sırada burada bir tane eksiltmiştik. Onun için bu şekilde 3 tane üçlü trabzanımız yan yana denk gelmişti. Bunların hepsine birer tane üçlü trabzan yaptık burada. Ve şimdi modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. Buradakinden yine modelimizi uygulamaya başlıyoruz. İkili trabzan. Alttaki üçlü trabzandan bir üçlü trabzan. Ve yine buradaki boşluğumuzun içine bir tane ikili trabzan yaparak yine aynı modelimizi sıranın sonuna kadar uygulayalım ve bitiş yerinde görüşelim. Evet, kenara kadar ördük. Yine burada sonuncu boşluğumuzda modelimizi uygulayalım. Aynı modelimizi uyguladık buradaki boşluğumuza. Ve
Ve bu kenardaki üçlü trabzandan takarak yine üçlü trabzan yapıyoruz. Kenar kısmında bir tane zincir çekip çeviriyoruz modelimizi. Tığımıza doladık ve bu kenar kısmındaki üçlü trabzana arkadan bu şekilde tığımıza geçirerek bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Tığımıza doladık yine. Şimdi bakıyoruz. Önde batmamız gereken bir trabzanımız yok. Onun için buradaki boşluğa bir işlem yapmayacağız. Direkt buradaki boşluğa geçeceğiz. Şuradaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doladık ve bu şekilde arka tarafından yine buradaki yeşil ipimizden trabzanımızdan takarak bir üçlü trabzan yapıyoruz. Modelimizi arkadan öreerek devam ettiriyoruz. Yani ikili trabzan yine yapıyoruz boşluğa. Aynı modeli sadece üçlü trabzanını arkadan yaparak devam edeceğiz. Buradaki boşluğa ikili trabzan. Tığımıza doladık ve yine burada ortadaki üçlü trabzanımızdan takarak bir üçlü trabzan yapıyoruz. Bu sıramızda yine eksiltme işlemi yapacağız kenarda. Eksiltme işlemi yaptığımız yere kadar bu şekilde aynı modeli uygulayıp geliyoruz. Evet, bu kenarımıza kadar geldik. Ve burada önümüzdeki 3 tane üçlü trabzan yapmıştık. Onun bir yanındaki boşluğa da yine modelimizi uygulayalım. İkili trabzan, tığımıza doladık ve modelimizin yine arkasından bu alttaki üçlü trabzandan bir üçlü trabzan, yine buradaki boşluğa ikili trabzan yaparak modelimizi uyguladık buraya da. Tığımıza doluyoruz. Şimdi önümüzde 3 tane üçlü trabzanımız var. Burada alttaki iki trabzandan birisini eksiltmiştik daha önce. Şimdi bunu eksilteceğiz. Buradan bir üçlü trabzan yapacağız. Bunu örmeyeceğiz ve buna da bir tane üçlü trabzan yapacağız. Önümüzdekine bir tane üçlü trabzan yaptık. Bu önümüzdeki üçlü trabzanı atlıyoruz. Diğerine de bir tane üçlü trabzan yapıp eksiltme işlemimizi burada da gerçekleştirdik. Şimdi modelimizi uygulamaya devam edelim. Bu önümüzdeki boşluğa ikili trabzan, tığımıza doluyoruz. Buradaki alttaki üçlü trabzanlığın gövdesinden yine bir üçlü trabzan. Yani bu şekilde arkadan ördüğümüz sıralarda eksiltme yapıyoruz. Önden ördüğümüz sıralarda eksiltme yapmıyoruz. Evet, bu şekilde modelimizin örülüşü. Aynı modeli sıranın sonuna kadar yapacağız. Yine buraya modelimizi uygulayacağız. Buraya da modelimizi uyguladıktan sonra kenardaki ilmekten yine üçlü trabzan yapacağız. Buraya kadar örüp gelelim. Evet, kenar kısmımıza kadar ördük. Burada yine sonuncu modelimizi uyguladık. Şimdi kenardaki ilmeğimizdeyiz. Bu şekilde tığımıza doluyoruz ve kenardaki ilmeğimizden bir tane üçlü trabzan yapacağız. Bir tane zincir çekip döneceğiz yine ve bunun gövdesinden batarak üçlü trabzan yapacağız ve buraya hemen modelimizi uygulamaya devam edeceğiz. Şimdi burada renk değişimi yapmam gerekiyor. 2 sıra örüyorduk her rengi. Onun için çantanın tarifinin hepsini ben size anlatmayayım. Şimdi burada döndüğümüz zaman diğer renk iple, yani buradaki açık yeşilden sonra şimdi daha koyu bir yeşilimizi ekleyeceğiz. Onunla da aynı buradan başlayarak modellerimizi uygulayacağız. Buraya geldiğimiz zaman çantanın ön yüzünde eksiltme yapmıyoruz. Burada modelimizi uyguladıktan sonra bu trabzanların hepsinin gövdesinden üçlü trabzan yapacağız. Birer tane. 1, 2, 3, 4 tane üçlü trabzan yapacağız burada aynı yere.
Ve buradan modelimizi uygulayarak yine bu kenara kadar devam edeceğiz. Çantanın ters yüzünden örmeye başladığımız zaman hepsine modelimizi uygulayıp buraya geldiğimizde yine buradaki 4 tane üçlü trabzanımızın birincisini öreceğiz, ikincisini öreceğiz, üçüncüsünü atlayacağız ve dördüncüsünü yaparak burada yine bir tane eksiltmemizi yapacağız. Modelimiz bitene kadar bu tersten ördüğümüz yerlerde bir tane üçlü trabzanımızı eksilteceğiz her zaman. Şimdi bu rengimizden sonra bir tane 2 sıra yeşille öreceğim burada. Ve daha sonra bu rengimizi ördüğüm sırada çantamızı bitireceğim zaten. 2 kez daha burada kesme işlemi uygulayacağız. Çantanın ters yüzünde uygulayacağız. Ön yüzünde uygulamayacağız kesme işlemini. Aynı burada anlattığım gibi 4 sıra daha örüp geleceğiz. Evet, burayı bitirelim. Burayı bitirdikten sonra 4 sıra ördükten sonra burayı, yani 2, 4, 6, 8 sıra olmuş oluyor. Bir rengi 2 sıra ördüğümüz için 4 tane renk uygulayacağız. Buradaki kenar kısmında yani. Burada anlattığım aynı işlemi bu kenarında da uygulayacağız. Aynı şekilde. Onu anlatmama gerek yok. Aynı şeyi buradan uygulamaya başlayacağız. Buradan ipimizi ekleyeceğiz. Buradaki gövdemizden başlayarak aynı burada anlattığım şeyi bu kısımda da uygulayarak çantamızı bitireceğiz. Evet, buraya 4 sıra daha modelimizi uygulayalım. Burada da 8 sıra toplamda modelimizi uygulayacağız. Bir bu renkten başladık ilk sırada, daha sonra açık yeşille ördük. Şimdi buradaki biraz daha koyu yeşille devam edeceğim. Daha sonra da buradaki rengimizle bitireceğim çantamızı. Bu kenar için de aynısı geçerli. Buradaki ip geçişlerini aynı şekilde burada yapacağız. Burada eksiltmelerimizi yapacağız. Ve modelimizi bitireceğiz. Evet, örüp gelelim bu kenarımızı da, bu kenarımızı da. Evet, çantamızın bu kenarını da bitirdik. İki kenarını da. Bu şekilde gide gele örüyorduk. Aynı biraz önce anlattığım gibi. Aynı renk geçişlerini burada da ikişer sıra her renkten örerek tamamladık. Şimdi en sonuncu yere geldiğimizde bir tane zincirimizi dönüyoruz. Şimdi askı kısmını örmeye başlayacağız. Bir tane zincirimizi çekip modelimizi çevirdik. Ve yine burada önden bu kenardakine batarak ikili trabzan yapıyoruz şimdi buraya. Buradaki boşluğumuzun içine bir tane sık iğne yapalım. Askı kısmı için ağız kısmını, çantamızın son sıralarını bu şekilde öreceğiz. Bir sık iğne yaptık. Tığımıza doladık. Buradaki üçlü trabzanımızın gövdesinden yine tığımızı takıyoruz. Buraya ikili trabzan yapıyoruz. İkisini bir seferde ördük. Diğer ikisini bir seferde ördük. Tığımıza dolamayacağız. Yine burada arkadaki boşluğa batarak bir tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi diğer boşluğumuza geçtik. Bir tane sık iğne. Tığımıza doladık. Bu alttaki üçlü trabzandan yine gövdesinden taktık. Buraya ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2. Ben aynı renkle devam ettim. 2 sıra örmüştük bu rengimizle. Bu 3. sıramız olmuş oldu bu renkte. Ama siz isterseniz farklı bir renkle de örebilirsiniz ağız kısmını. Ve buradaki boşluğumuza bir sık iğne. Önümüzdeki boşluğa bir sık iğne. Tığımıza doladık. Yine alttaki üçlü trabzandan ikili trabzan yapıyoruz. 2 kez de çıkardığımız trabzandan arkadaki boşluğa bir sık iğne. Evet, bu şekilde modelimizi öreceğiz. Bir sık iğne. Alttan şöyle hepsini bir ikili trabzan ve boşluğa bir sık iğne. Modelimizi bu şekilde uyguluyoruz bu sıramızda. Aynı modelimizi uygulayalım. Böyle bütün modellerimizin arasına aynı modelimizi uygulayalım. Buraya kadar örüp gelelim.
Evet, bu kenara kadar modelimizi uyguladık. Ve burada 2 tane üçlü trabzan yapıyorduk yan yana. Buraya kadar modellerimizi uyguluyoruz. Ve yine burada bu 2 tane yapmış olduğumuz üçlü trabzanın yanındaki boşluğa batarak bir sık iğne tığımıza doladık. Bu alttaki üçlü trabzandan ikili trabzan ve arkadaki boşluğumuza yine bir sık iğne olacak şekilde ağız kısmını dönüyoruz çantamızın. Yine devam ediyoruz. Burada modelimizi uygulamaya bir sık iğne, bir ikili trabzan ve aynı boşluğa bir sık iğne. Evet, bu şekilde modelimizi örüyoruz. Buraya ağız kısmına gelene kadar aynı modeli uygulayıp gelelim. Evet, bu kenara kadar modelimizi uygulayıp geldik. Şimdi buradaki kenardaki sonuncu ilmeğimizin de içinden batalım ve bir tane sık iğne yapıyoruz buraya. Şimdi askısı için zincir çekeceğiz burada. Şöyle şu şekilde zincirlerimizi çekiyoruz. 7, 8, 9, 10. Bu şekilde buraya ne kadar çektiğimi ben çekip geldikten sonra size söyleyeyim. Kaç tane çektiğimi ve kaç santim olduğunu. Bu şekilde zincirlerimizi çekelim, gelelim. Evet, şu şekilde 50 tane zincirimizi çektim. Kaç santim olduğunu da ölçelim. Şu şekilde ölçtüğümüz zaman 36 santim oldu zincirimizin uzunluğu. 50 tane zincir çektik. Şöyle zincirlerimizin ön yüzünün diğer tarafa tam düzgün bir şekilde gelmesine dikkat ediyoruz. Ve buradan bunun gövdesinden tutturarak bir tane sık iğnemizi yaparak modelimizi oluşturmaya başlayalım. Yine bu kenarda da şöyle bir daha göstereyim. 50 tane zincirimiz var. Buradaki alttaki trabzanımızın bacağından tutturuyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz buraya. Ve buradaki sık iğne boşluğumuzda bir tane sık iğne. Yine bu alttaki üçlü trabzanımızdan tutturuyoruz tığımızı, ikili trabzan. Ve buradaki boşluğumuza bir sık iğne. Ve diğer boşluğumuza geçiyoruz. Yine bir sık iğne. Alttaki üçlü trabzanımızdan ikili trabzan. Ve arkadaki boşluğumuzda bir tane sık iğne. Yine aynı modeli uyguluyoruz. Diğer tarafta yapmış olduğumuz. Evet, buradaki aynı modeli bu kenarımızda da yapıyoruz. Ve yine buraya geldiğimiz zaman böyle dönüp aynı modeli uygulayıp buraya kadar ördükten sonra yine burada 50 tane zincir çekip buraya ekleyeceğiz. Yani oraya geldiğimizde ben size tekrar anlatacağım. Buraya kadar örüyoruz. Burada 50 tane zincir çekiyoruz. Geliyoruz. Evet, 50 tane zincirimizi çektik. Bu kenarımızda da yine yönünün doğru olduğuna dikkat ediyoruz. Ve şimdi burada kenarda başlarken yapmış olduğumuz birinci sık iğnenin tepesine batalım. Ve bir tane kaydırma yapalım buraya. Bir tane zincir çektik. Ve aynı kaydırma yaptığımız sık iğnenin tepesine bir tane de sık iğne yapıyoruz. Ve önümüze gelen bütün sık iğnelerin, ilmeklerin tepesine birer tane sık iğne yapacağız bu kenarımızda. Evet, bütün ilmeklere bu şekilde birer tane sık iğnemizi yapalım. Sık iğnelerimizi burada
Askımızı yaparken yapmış olduğumuz zincirlerin olduğu yere kadar hepsine birer tane sık iğnemizi yapıp gelelim. Evet, askımızın olduğu yere kadar sık iğnelerimizi yapıp geldik. Ve burada askılarımız için çekmiş olduğumuz 50 tane zincirimiz vardı. Bu zincirlerimizin üstüne de birer tane sık iğne yapacağız bu şekilde. Bütün zincirlerimize bir kanadından tutturup yine sık iğnemizi yapmaya devam edeceğiz. Evet, bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım zincirimize de. Ve buraya geldiğimiz zaman buradan yine zincirimizden sık iğnemizi direkt buradaki sık iğneden başlayarak yapacağız yine bir sıra boyunca. Hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Buraya geldiğimizde yine buradaki sık iğnemize sık iğne yapıp tekrar zincirlerimizden birer tane sık iğnelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ve burada başladığımız yere kadar sık iğnelerimizi yapalım. Hepsine birer tane. Burada görüşelim. Evet, bir sıra boyunca bu şekilde sık iğnemizi örüp geldik. Ve burada birinci yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesinden batıyoruz. Ve ben şimdi kahverengi ipimle örerek devam edeceğim. Üst sıra için. Kahverengi ipimi ekliyorum. Siz aynı renkle devam edebilirsiniz. Burada bir kaydırma yapıp bir zincir çekersiniz ve o şekilde devam edersiniz. Ben kahverengi ipimle devam edeceğim. Ya da farklı bir ip ekleyebilirsiniz. Kaydırma yapıp bir zincir çektiğim aynı sık iğnenin içine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine de bir tane sık iğne yapalım. Ve önümüzdeki sık iğnenin altındaki sık iğnenin tepesinden yapacağız şimdi ilmeğimizi. Şu şekilde batıyoruz. Sık iğnemizi bu şekilde uyguluyoruz. Bu modeli yapacağız. Önümüzdeki sık iğneye bir tane normal sık iğne. Önümüzdeki sık iğnenin altındaki sık iğneden batarak bir sık iğne. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapacağız. Bir normal sık iğne. Önümüzdeki sık iğnenin altından bir sık iğne. Biraz uzun tutalım burada ilmeğimizi. Önümüzdekine normal bir sık iğne. Yanındaki sık iğnenin altından batacağız. Diğer sık iğneden yapacağız. Alttaki sık iğneden ilmeğimizi. Evet, bu şekilde modelimizi uyguluyoruz bir sıra boyunca. Önümüzdekinin bir altındakinden diğer sık iğneye normal batıyoruz. Evet, bu rengimizle bu modeli bir sıra boyunca uygulayıp geleceğim. Burada da askı yerlerinde de yine nasıl önümüze denk geliyorsa bir normal sık iğne, bir alttan sık iğne, bir normal, bir alttan. Burada da aynı şekilde bir normal, bir alttan, şuradan bir normal sık iğne, bir şuradan alttan sık iğne. Yani bir üstten, bir alttan olacak şekilde askı yerlerinde de aynı modeli uygulayalım. Bir sıra boyunca buraya kadar örüp geliyoruz. Evet, bir sıra boyunca modelimizi uyguladık. Askı kısmında da aynı modeli uyguladık. Bir sık iğne, bir alttan, bir üstten, bir alttan, bir üstten batarak sık iğnelerimizi yaptık. Burada da aynı burada anlattığım modeli zincirlerin üstüne de uyguladık. Sıra başına kadar ördük. Şimdi burada uzun ilmeğimizle bitti. Yine sıramız. Ve önümüzdeki sık iğnenin tepesinden battık. Bir zincir yaptık. Bir kaydırma, bir zincir yaptık ve aynı boşluğa bir tane normal sık iğnemizi örüyoruz. Önümüzdeki sık iğnenin altından batarak uzun bir sık iğne örüyoruz. Altta uzun ördüğümüz sık iğnenin üstüne batarak normal bir sık iğne örüyoruz. Önümüzdeki sık iğnenin altındaki sık iğneden batıp uzun bir sık iğne örüyoruz.
Önümüzdeki uzun sık iğnenin üstünden batarak kısa bir sık iğne örüyoruz. Bir alttaki sık iğneden batıp örüyoruz. Bir normal önümüzdeki sık iğneye bir sık iğne yapıyoruz. Bu sırada da aynı modeli uyguluyoruz bir sıra boyunca. Bir üstten sık iğne, bir alttan sık iğne olacak şekilde aynı modelimizi uygulayalım. Burada sıra başına kadar örelim. Burada da aynı şekilde uzun sık iğnenin üstüne kısa sık iğne, kısa sık iğnenin altındakinden uzun bir sık iğne olacak şekilde buradaki gibi aynı modeli bunların üstüne de bir sıra boyunca uygulayıp gelelim. Bir sıra kahverengi ile aynı modeli uygulayıp yine başlangıç yerine kadar ördük. Şimdi burada da birinci yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesinden batalım. Yine bir kaydırma yapalım. Bir zincir çekelim. Ve önümüzdeki sık iğnenin şu şekilde altından batarak yine aynı modelimizi bir sıra daha kahverengi rengimizle uygulayacağız. Uzun olan sık iğnenin üstüne kısa sık iğne, kısa olan sık iğnenin altından uzun sık iğne olacak şekilde aynı modelimizi uygulayıp geleceğiz yine. Yine buradaki başlangıç yerine kadar aynı modelimizi uygulayalım kahverengi ipimizle. Daha sonraki üst sırada bir sırada bu açık rengimizle öreceğim. Bir sıra kahverengi, bir sıra açık renkle örelim ve çantamız bu şekilde bitmiş olacak. İki sıra daha örüp geliyoruz. Evet, bir sıra kahverengi, bir sıra da açık rengimizle örerek çantamızı bitiriyoruz askısını. Ve burada ipimizi kestim ben. En son yaptığımız bu sık iğnenin ipini bu şekilde çıkarıyoruz tığımızdan. Ve önümüzdeki sık iğnenin şu şekilde altından tığımızı takalım. Ve bu ipimizi çantanın iç yüzüne doğru çekiyoruz. Şöyle sıkıştıralım. Ve burada en sonuncu sık iğnenin şu şekilde arka tarafından alttaki ilmekle beraber üstteki ilmeğinden ikisini bir tutturarak tığımızı buradaki sık iğnemizin üstünden içinden çıkarıyoruz. Bu ipimizi tığımıza dolayıp bu şekilde arka yüze doğru çektik. Böylece geçiş yerimiz bu şekilde düzgün olmuş oldu. Ve buradaki iplerimizi şurada bir düğüm atayım bu ipimize. Bu ucumuza bu şekilde bir tane düğüm atalım bitirdiğimiz yere. Evet, bu ipimizi açık rengin içinden yürüterek kaybedeceğiz bu şekilde. Bütün uçlarımızı aynı kendi rengi olan ipin içinden, rengin içinden bu şekilde geçirerek gizleyeceğiz iç yüzünde çantanın. Bir müddet yürüttükten sonra uçları, fazlalık yerlerini keselim. Aynı şekilde kahverengi kahverenginin içinde, açık rengi açık rengin içinde, yeşil ucumuzu yeşilin içinde bütün uçlarımızı gizliyoruz bu şekilde. Hepsini kendi renginin içinde gizleyeceğiz. Aynı rengin içinde. Ve ben kağıt iple ördüğüm ipleri ütülüyorum. Çantamızı ütüleyeceğim. Ve buradaki birleşim yerine bu şekilde bir tane kapak dikeceğim. Bu şekilde kapağımızı dikelim, uçlarımızı temizleyelim, çantamızı ütüleyelim ve çantanın bitmiş haliyle görüşelim. Evet, ben çantamızı ütüledikten sonra burası çantamızın ters yüzü. Ters yüzünü çevirdim ve bu ağız kısmından biraz yerini bu şekilde birleştirdim. Çantanın ağzı çok açık olmasın diye. Aynı şekilde bu kenarından da biraz birleştireceğim. Siz isterseniz daha fazla birleştirebilirsiniz ya da birleştirmeye de bilirsiniz. Yine şu şekilde halkamızı yapıp bir düğüm atalım. Ve şöyle istediğiniz kadar genişliği ne kadar olsun istiyorsanız ağız kısmının o kadar yerini boşta bırakarak
Şöyle tam ortasından bu kenar kısmının da olabilir. Bu tarafa doğru birleştireceğim şimdi. Ucumuzu taktık ve tığımızdan çıkardık. Bir zincirle sabitledik buraya. Ve önümüzdeki sık iğnenin bu şekilde bizden taraftaki dıştaki kanadından tığımıza takacağız. Ve karşısına denk gelen sık iğnenin de diğer arka taraftaki kanadından takarak kaydırma yaparak birleştireceğiz. Bu şekilde tek kanatlarından tutturuyoruz. Kaydırma yapıyoruz. Her sık iğne için aynı şeyi tekrarlayalım. Karşılıklı iki kenarından birbirine tutup kaydırma yaparak bu ağız kısmını biraz küçültüyoruz. Daraltıyoruz yani. Bu şekilde sona kadar daraltalım. Birleştirelim yani ağız kısmının bir kısmını. Bu şekilde birleştirdikten sonra ipimizi kesiyoruz. İlmeğimizi çıkardık. Şöyle elimizle düzeltelim. Ve burada çantanın burası zaten ters yüzüydü. Ters yüzünde ilmeklerin arasından geçirerek yine ucumuzu kaybedelim. Ve fazlalık ucumuzu kesiyoruz. Şöyle hepsini göstermeyeyim ben. Daha sonra iyice temizlerim ben buraları. Evet, bir miktar yürüttükten sonra ucumuzu keselim. Bu ucumuzu da aynı şekilde içinden yürüterek görünmeyecek bir şekilde düzelteceğiz. Evet, şimdi çantamızın iç yüzünü çeviriyoruz, ön yüzünü. Köşelerini iyice çıkaralım dışa doğru. Evet, bu şekilde göründü alt kısımları. Ve şöyle ben çıt çıtımızı da dikmiştim, kapağımızı. Evet, bu şekilde alt kısımlarını birleştirmek istedim. Çünkü çok açık oldu birleştirmeyince. Şu kadar benim için yeterli oldu. Siz isterseniz daha da daraltabilirsiniz. Alt kısımlarını iki kenarından biraz daha birleştirerek ya da hiç birleştirmeden de kullanabilirsiniz. Ve çantamızın ölçülerini vereyim şimdi. Şöyle çantamızın tabanı 20 santim. Çantamızın şu şekilde geniş yerinden ölçtüğümüz zaman 44 santim. 44 santim. Şöyle orta uzunluğunu ölçelim. 24 santim. Şöyle de ölçecek olursak ya da şu şekilde 20 santim kenar kısmımız. Evet, askımızın boyunu da ölçelim. Bittikten sonra ne kadar olmuş? ...35 santim. Askı uzunluğumuz 35 santim. Şöyle askımızın enini de ölçelim. 3 santim. Evet, bu şekilde çantamızın anlatımı. Gayet güzel bir çanta oldu bu çantamızda.
Çantamıza 350 gram ip gitti. Bu arada onu da söyleyeyim. Şu şekilde çıt çıtımızı, kapağımızı diktik buraya. Kenarlarımızı birleştirdik biraz. Evet, çanta tariflerimi beğeniyorsanız lütfen beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Farklı, daha güzel, daha değişik çanta modelleriyle tekrar görüşmek üzere. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim.